Merhaba, yağmur yağdığı için böyle biraz kapşonlu çıktık. Normalde güzel bir hava var ama yağmur da var. Bugün neredeyiz? Bugün Sinaya'dayız. Romanya'nın güzel şehirlerinden biri Sinaya. Aynı zamanda bir turizm cenneti. Özellikle kış aylarında burası dolup taşıyor. Gelirken o kadar müthiş yollardan geldik ki tek bir sorun vardı. Aşırı trafik. Çünkü tek şeritliydi yollar. Haliyle acayip bir trafik var. Şu anda ilkbahar mevsimindeyiz ve bu mevsim kayak turizmi düşünmeyenler için müthiş bir mevsim. Her yer yemyeşil. İşte çiçekler açmış, ağaçlar rengarenk. Yani tabiat gerçekten müthiş burada. Yerleşim de güzel, binalar güzel, yapılar güzel ve harika bir ortam var burada. Biz de bu yağmurda şimdi Peleş Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Buranın hatta Romanya'nın en çok ziyaret edilen noktası olduğu söyleniyor Peleş Kalesi için. Belki içine giremeyebiliriz çünkü saatine yetişebilecek miyiz bilmiyoruz. Önde bizimkiler yürüyor, bebek arabası. Şemsiye tutan da kayınbiraderim bize ev sahipliği yapıyor. Sağ olsun bize bayağı yardımcı oldu. Onun sayesinde rahat bir gezi oluyor. Planlamayı her şeyi o yaptı. Senden bahsediyorum. Buraya 7. veya 8. gelişim ilk defa böyle bir yağmur yani Mayıs ayında. Artık nasip diyelim ama Sinaya'nın güzelliği yağmur etkilemiyor. Görüyorsunuz her yeri çok güzel. Evet. Şimdi Peleş Kalesi'ne çıkacağız. Sinaya Manastırı'na gideceğiz. Çok güzel bir parkı var merkezinde. Önce oranın içerisinden yürüyüp çıkacağız. İnşallah yağmur diner. Dua edin bize. Sonra siz bunu izlerken geçmiş olacak ama. Yani. Devam edelim. Evet. Mekanlar da çok güzel gerçekten. Burada yani kafeler, şeyler. Restoran çok güzel. Hint restoranı ama Burası mı? Ha, Ramayana doğru zaten isminden. değişik bir konsepti var yani. Daha önce buraya gelmiştik. Güzel bir restoran. Kaliteli en azından. Tavsiye ediyorum gelenlere burayı. Kaliteli, güzel. Evet, Ramayana restoran. Hint lezzetlerini merak edenler için. Böyle menüyü de göster. Evet, şuradan menüsünü de gösterelim. Derken her şey var yani humustu, ondan sonra pizzası, normal işte nugget tabakları, Fiyatlar çorbalar. Leyler 8.74 şu an Türk lirasına göre. yani 9 lira diyebiliriz 9'la aşağı çarpıyoruz yukarı. yani. Evet. Mesela ne diyelim en basit pizza hesap edersek belki. Pizzaya bakarsak 50 lirayı 9 kere 5. 450 lira falan öyle bir fiyat yapıyor. Evet. 550 gram oldukça büyük aslında. Evet o biraz. Tabii buranın porsiyonları büyük oluyor. Fiyatlar çok gözüküyor ama Evet. porsiyonlar büyük. Yani 400 gramdan aşağı porsiyon görmedim. Türkiye'de genelde 100-200. Burada 400 gram neredeyse bir porsiyon. Her yerde öyle, her şey öyle. Tatlılarına bakalım. Romanya'nın tatlısı var mı diye bakıyorum ama yok gibi gözüküyor. Tavsiye ederim, güzel mekan. Yani bir de böyle turistik mekanlarda aşırı pahalı değil o zaman. Yani düşündüğümüz zaman Türkiye'ye falan bakıyoruz. Yok yani burası turistikte çok pahalı olayım öyle bir durum yok. Çok bariz farklar yok yani genelde standart fiyatlar ama Türk lirasına göre uygun değil çok. Ya tabii. Ortalama yani. Kendi şeyine göre değerlendirmek gerekiyor zaten. Alım gücüne göre fena değil, güzel. Şimdi Burada şu parka geçeceğiz. o park çok güzel. Bir de burada bir ayıların arabası var. Çok iyi ya. Güzelmiş. Pek çok yer gördük ama burası gerçekten etkileyici. Şeydeki İsviçre gibi diyeceğim, İsviçre'ye henüz gitmedik ama yani o havayı verdi bana. Evet, bu güzel parka geldik şimdi. Neydi adı bunun? Dimitriye Giçe Parkı. Burası da 1881 yılında kurulmuş. Romanya eski başbakanlarından biri kurulmasına öncülük etmiş. İçerisinde hem tarihi eserler var, kazino var, heykeller var ve doğal yürüyüş alanları var. Buradan Peleş Kalesi'ne doğru çıkacağız. Bahar aylarında şu an yani çok güzel bir park. Hem park hem de kalenin çıkış yolu yani. Kaleye başlangıç diyebiliriz. Manastır'a doğru çıkacağız şimdi oradan. Çok yakın. Şuradan yukarı tırmanacağız. Tamam. Ama buranın içerisinden gidiliyor. Burada da yine bir vagon kafe gibi bir şey var. 20 ron, 25 ron. Evet, burası atıştırmalık böyle waffle şekerleme tarzı. Hamur işi, hamurun üzerine yapılan şeyler yani. Çörek, mörek. Kürtos biliyorsun zaten Macaristan tatlısı çok meşhurdur. Ha. Prag'da falan herkes bunu yer içer yani. Romanya'da da meşhur kürtos. Şeker hamurundan yapılan çok yoğun, içine çikolata katılan bir tatlı şu. Yağmur hafif dindi, hatta dindi tamamen ama tekrar gelebilir. Yürümek için müthiş bir ortam. Kuş sesleri arasında cıvıl cıvıl kuş sesleri.
huzur buluyor insan burada. Bir yarım saat 40 dakika yürüyecekmişiz. Burası da böyle devlet binası gibi görünse de kasino. İçiyle ilgilenmiyoruz. Bizi dışı ilgilendiriyor. Dışı oldukça estetik, güzel. Şimdi buradan Sinaia Manastırı'na gideceğiz. Şu merdivenlerden çıkacağız. O yüzden bebek arabasını elimize almamız gerekiyor. Bunlar da toplu taşıma araçları galiba. Onlar da o tarafa doğru gidiyor. Ama çok fazla değilmiş yürüme mesafesi. Şimdi biz şuradan çıkacağız bakalım. Tabiatın içinden devam. Şu merdivenlerden geldik. Biraz da hastayım. Yordu beni. Şimdi ama en azından daha düz bir yola geldik ve manastıra da gelmiş bulunuyoruz. Hemen hemen 1-2 dakika içerisinde manastırda olacağız. Evet, manastır bu. Şu an bazı tadilat çalışmaları var ama çok genel olarak görüntüyü etkilemiyor. Mandal görünümlü oturak. Oğlumuz diyor. Mandal, ben anlıyorum mangal. Mandal oturak. Evet. Az önce geldiğimiz yerler şu aşağı taraflar. Merkezi orası. Bir vadinin içinde görüyorsunuz. İşte şu an o kadar yükseğe geldik. Şurası araç yolu zaten. Araçla da çıkabilirsiniz tabii de. Yürümenin de keyfine varmak lazım. Böyle yerlerde çiçekli bir giriş karşıladı bizi. Şurada da Çan Kulesi. Çok yüksek değil. Buranın giriş saati şey var mı acaba? Tamam. Geldik. Meşhur Sinaia Manastırı burası. Burası aslında şehrin ilk yapısı sayılır. 1695'te kurulmuş. Şehir ondan sonra gelişmiş. Yani Manastır Peleş Kalesi'nden bile daha eski. Hala da aktif kullanılıyor. Hatta şimdi içeriye bakarız. Dini eğitimler, ondan sonra çok ünlü keşişler buraya gelmiş. İnzivaya çekilmişler. Bizdeki medrese mantığı gibi çocuklara böyle eğitim verilen yatılı yerler gibi içerisi de hala aktif bir şekilde devam ediyor. Yani komple bir yapı burası. Eski kilise var, yeni kilise var. Ortodokslar için, yani Romanya Ortodoks Kilisesi'ne bağlı. Çok önemli bir yer Sinaia Manastırı. Buralar Osmanlı güdümündeyken yapılmış. Osmanlı Ortodokslara çok hoşgörülü yaklaşmış her zaman. Onların dinini devam ettirebilmesi için o zamanlar izin verdiği bir yapı yani. Old Church diyor, eski kilise diyor. İlk yapılan bu 1600'lerde yapılan. Yapı içinde yapı. Ben bu duvar tek bir yer zannediyordum. Gördüğün gibi zaten odalar var yani. Eğitim odaları, kalma odaları. Şeye benziyor bu. Kozağının içinde ufak bir mescit var ya. Evet, geçen Bursa'daydık. Evet, Aynı. aynı onun gibi. Önden gir bak, şimdi bakarız içine. Meryem Hanım'ı geldi diyeceğim. Peleş Kalesi yolu böyle bayağı yüksek ağaçların arasından, harika bir yol. Yağmur altında da keyifli aslında. Hafif ıslansak da her türlü güzel bu yol. Burası yaban, biraz yaban hayatı gibi yani. Tilkiye rastladık. Ayı da muhakkak vardır. Ayı, tilki, bu tarz yabani orman hayvanları çıkabilir burada. Evet. Bilhassa akşamları çok yürünecek bir yer değil. Evet, insanlar varken yürümek en iyisi galiba. Normalde buralar hep satıcılar olur böyle. Böğürtlen veya ileride de vardır. Burada da yöresel kıyafetlerin satıldığı, Roman kıyafetlerinin satıldığı bir yer var. Aslında pek çok dükkan var da yağmurdan dolayı kapalı. Burası açık. Şunlar 50 lei. Büyükler için olanlar. Yine çocuklar için olanlar da var. 50, 70, 80 gidiyor diyor. İşte 9'la çarpıp burada yine magnetler var. 5 leiymiş onlar da. Yine Sinaia temalı. Romanya temalı. Kıyafetler ama gerçekten güzel. Bu tarafta da var. Yine böyle 50 lei hepsi. Şunlar da şöyle.
bunları kaç liraya biz bakarken? Her şey Ama dediğimiz gibi yağmurdan dolayı çok şey yok. Normalde böğürtlen falan da satıyorlarmış yol üstünde. Ama bugün hiçbiri yok. Yine burada da başka bir dükkan. Burada da 50'li. Ha, burada erkek çocuk kıyafeti de var mesela. Üstteki erkek çocuk. Alttaki de böyle kız çocuk kıyafeti, büyük kıyafeti. Gidiyor. Orada da bir yiyecek içecek satan dükkan açık. Gerisi kapalı. Evet, mısır yemek istiyoruz. Közde mısır, haşlanmış mısır. Ona civar. Olur. 10 lei değil mi bunlar? Şunlar sıcak mı acaba? Karides, savun, reçel. Bilmiyorum diye. Buz gibi yok. Buz gibi yok. O zaman sıcak. Şundan almak lazım. Ben de sıcak istiyorum. Da. Bak. Quattro bunlar da mı aynı? İspanyolcadaki gibi. Quattro, o bunlar da patro. Ha patro pardon. Uno, due, tre, quattro. Dara, sare bro. 10 lei yani 90 lira gibi bir şey. Mısır fiyatı. Acıkmıştık Akşam yemeği. yemeğine kadar Evet. midemizi bastırsın. Biraz bize enerji versin çünkü diğer şehirde yemek istiyorduk. Afiyet olsun. Kale göründü. Ve Peleş Kalesi'ne geldik. Kale zaten görüldüğü üzere anlatmaya gerek yok. Muhteşem bir yerde. Harika bir konumu var. Harika bir manzarası var. Kendisi ayrı güzel görünüyor. Kaleden de etraf güzel görünüyor. Burası 1800'lerde yapılmaya başlıyor. 1800'lerin sonunda, 1900'lerin de başında 1914'te tamamlanıyor. Uzun yıllar sürüyor yapımı. Hatta 1. Karol öldükten sonra tamamen bitiyor. Süslemeleri falan oldukça etkileyici. O yüzden uzun sürüyor. Burası tam Osmanlı'daki Eflak ve Boğda'nın arasında bir yer. Oraya inşa edilmiş. Daha sonra komünist dönemde Çavuşescu tarafından burası kullanılıyor. Yabancı devlet adamları burada ağırlanıyor. İçinde de farklı odalar var. Yaklaşık 160 tane odası var. Alman, Fransız, İtalyan ve Osmanlı esintileri olan salonlar var. Biz daha önce gezmiştik içerisini. İçerisinde Türk odası da var. Yine gizli bir geçidi var. Sarayın içinden dışarıya uzak yerlere kaçış olduğu söyleniyor. Silah koleksiyonu odaları var. Tiyatro salonu var. Konser salonu var. Yine Viyana tarzı aynalar var. Lüleburgaz çinisi gibi unsurlar bile içerisinde yer alıyor. Avrupa'nın ilk elektrikle aydınlatılan kalelerinden bir tanesi bu. Çavuşescu zamanında burada kalmak istemiş ancak onu bir şekilde vazgeçirmişler. Yazlık saray olarak yapılmış ama Romanya'nın en fazla turist çeken yeri şu an. Yılda 10 milyondan fazla turist geldiği söyleniyor. O da içine giren. Etrafına gelen kaç milyon olduğunu artık bilmiyorum. Salı gününden pazar günlerine kadar açık. Pazartesi genelde kapalı. Mevsime göre değişiyor. Güzel bir kale gördüğünüz gibi. Şimdi kalenin girişine geldik ama yanına da gidemiyoruz. Kapatmışlar. Ben şöyle manzarayı göstereyim ya. Hemen burada da bir kafe restoran var. Ormanın içinde. Şu renk cümbüşüne bakar mısınız ya? Harika. Arka taraf dağlar. Şöyle tam buradan görünmüyor olabilir ama zirvelerde artık ağaç yok. Hemen yükseliyor. Karpatların başlangıcı mı diyelim? Diyebiliriz herhalde. Yanlış olmaz. Sincap gördük az önce. Ama şimdi tabi tekrar görür müyüz? Kameraya yakalamak her zaman mümkün olmuyor. Bu arada bu Sinaia eski Romanya Krallığı'nın başkenti. O bilgiyi de vermiş olalım. Şimdi biz Pelişor Kalesi var. Ona gidiyoruz. O da küçük kale. Yine 1. Karol onu da yeğenleri için yaptırıyor. O da muhteşem bir yapı. Şu karşıda gördüğümüz. Çok yakın ikisi birbirine. İki kale arasında 200 metre, hadi 300 metre olsun. O kadar bir mesafe var. Gözlü ve ağızlı yapıyorlarmış böyle çatıları. Dikkat etmemiştim. Burada düğün çekimleri falan da çok yapılıyormuş ki gerçekten güzel bir ortam. Burası kale diye geçiyor ama aslında biraz saray gibi bence. Köşkler var etrafında, böyle düşünebilirsiniz. Bizdeki kale mantığı tabii ki, yani daha doğrusu dünyadaki kale mantığı savunma amaçlı büyük yapılarda daha çok. Bu biraz daha böyle saray, köşk tarzı. Zaten yazlık kale gibi bir şeyi varmış, amacı varmış. O yüzden böyle biraz daha saray, köşk havasında. Yerel mimari unsurlar da var. Gotik, barok, Avrupa mimari tarzları da burada
görüyoruz. Şuradaki kafeden, restorandan bahsetmiştim. Şu taraflarda da var. Ön cepheden bir yapı gibi görünüyor ama etrafa dolaşınca daha fazla yapı olduğunu görüyorsunuz. Hemen oradan geri dönmeyin. Peleş Kalesi'nin oradan. Peliş orada çıkın. Oradaki yürüyüş yolundan gelirseniz böyle daha fazla mekanla görmüş olursunuz. Daha fazla manzarayı da izleyebilirsiniz. Şuradaki ağaçların rengine bakın. Kırmızı var, açık yeşil var, koyu yeşil var, sarı var, turuncu var. Rengarenk bir ortam var burada. Tam bir renk cümbüşü. Yapılar da o kadar uyumlu ki yani böyle gerçekten harika ya. İnsanın etkilenmemesi elde değil. Şimdi buradan gelirken sadece şu taraftan geldik ya biz şöyle çıkıyorduk. Sadece bu kafe görünüyor. Ben zannediyorum ki burası var. Değil. Şu kapı dikkatimi çekmemişti. Bunun arkası da bayağı fazla mekana sahip. Kaleleri bitirdik. Aşağı doğru manastırın yanından tekrar ineceğiz şimdi. İnsanı yormayan, aksine dinlendiren bir yer. Şimdi merkeze gelmiş bulunuyoruz. Kafelerde dolmaya başlamış. Burası şehir merkezindeki alışveriş merkezi. Şöyle göstereyim. Burası oluyor. Çok büyük değil. Ama zaten buraya öyle büyük bir alışveriş merkezine de gerek yok. Öyle anlaşılıyor. Daha çok böyle bölgeye uyumlu tek yapılar halinde daha çok mağazalar, dükkanlar var ki açıkçası öyle daha güzel oluyor zaten. Binalar gerçekten estetiğe dikkat edilerek yapılmış. Bir de bu gözlü çatılar. Ona dikkat etmişler. Her yerde göz ve ağız var çatılarda, yani onu sembolize etmeye çalışmışlar. Sebebini bilmiyorum. Bilen varsa yazabilirse mutlu oluruz. Şimdi şurada bir pazar var. Noel pazarlarına benzeyen bir pazar. Gelirken dikkatimizi çekmişti. Onu da göstermek istiyoruz. Hem de görmek istiyoruz tabii ki. Şurada hemen bir 100 metre ileride. Orada tekrar görüşeceğiz. Geldik pazara. Kozanak. Ne kozanak? Kozanak dediği böyle kek gibi büyük. Romanya'nın yerel ürünlerinden bir tanesi. Ekmek gibi ama kek yani. Evet. Kozanak deniyor. Kozanak. Fırınlarda falan hep satılıyor yani. İçinde lokum gibi bir şeyler var. Yani öyle tatlı çeşitli şeyler. Bisküvi oluyor, şey oluyor. Burada da işlenmiş vazo. Öyle değişik objeler, tabak, çanak demeyelim de şekerlik gibi ürünler mevcut. Buradan da keçeyle yapmışlar, evet. El yapımı tabii ki. Tablolar yapmışlar keçeden. 150 leyi. Güzel çalışmalar. Hakikaten el emeği göz nuru. Burada sabuncu, krem, öyle şeyler. Burada da lavantacı, lavanta pazarı. Çiçekçiler. Bayağı da ilgi var. Fena bir şey değil. Çağrılıyoruz oradan. Oradan çağrılıyoruz. Burada ne var? Çok yabancı olduğumuz bir ürün. Evet. Gördüğün gibi kakaolu baklava, bülbül yuvası. Vişneli baklava. Vişneli baklava ilk defa görüyorum ama. İyi model kardeş, iyi model. Fiyatı romanı? Abi roman ama. Hasta este meseria care o iubesc eu mult. 100 gramı 8 liraymış mesela. Abi bize
Türkçe şeyi de var, Türkiye şeyi de. Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Tadına bakalım, tutar mısın Eski? Bir dakika şöyle alayım. Aha yiyemedim. Kaldım böyle. Dur tamam. Vişne yoğunluklu baklava. İlginç. Güzelmiş. Ayıp olmasın diye. Çikolatalının tadına bakalım mı? Olur. 2 tane de ondan alalım. 2 tane. Yeter 2 tane. Farklı baklavalar var yani Türk baklavası ama. Bizimki de sütlü. Yani sizde değil bir şeyler sütlü oluyor diyor ya. Sütlü Evet, sütlü Nuriye onun gibi. Gayet başarılı. Neydi abinin ismi? Adını sorsana. Öteki ama. Răzvan. Rızvan. Răzvan. Poți să mergem la turci? Ce? Videoclip poți să Da, mergem la turci? da, da. Respect maxim, dar tu traduci. Respect maxim pentru Turan Güneş, profesorul meu, Oo, de la Gaziantep. Antep'ten ustam şey Turan Güneş. Turan Güneş benim profesör, çok güzel usta. öğretmen diyor profesör. Evet. Antep'ten Çok seviyorum. ustamız Rıdvan Turan Güneş Usta'ya selamlar. Rızvan abi. Eline sağlık. Güzel çeksin. Sağ ol. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Romanya'da Türk baklavası da yedik. Afiyet olsun. Güzeldi. Fena değil yani. Beklediğimden daha iyi çıktı diyebilirim. Burada bir canlılık, bir hareket var. Benim hoşuma gitti. Bir de davul gösterisi izlemiş olduk. Evet, pazarı da bitirmiş olduk bu şekilde. Ha, bu arada burada da Sınaya'nın haritası, nerede ne yapılabilir, bu kayak merkezinde yürüyüş yolları hepsi burada mevcut. Kayak kısmı bu taraf, pistlerin olduğu yer. Burası da hepsinin olduğu, turistlerin rotaları için hazırlanmış bir harita. Buradan da faydalanabilirsiniz. Çok güzel bir şehir. Mutlaka gelin, uğrayın. Biz çok memnun kaldık. Rehberimize teşekkür ediyoruz. Bizde büyük emekleri var. Kendisine söylemek istediği bir şey var. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Takipte kalın. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Herkes gelsin görsün. Sen ne diyorsun? Kanalımıza Evet, onu da söyle. kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, takip etmeyi unutmayın. O zaman yeni bir seyahat noktasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.